Herkese merhaba, lokantamıza hoş geldiniz. Ben Dilara. Ben de Beyza. Bugün Beyza ile birlikte tatlı konusundaki hünerlerimizi kapıştıracağız. Ben Ramazan ayının en hafif ve pratik tatlılarından biri olan güllacı yapacağım. Ben de kendimi Ramazan ayıyla kısıtlamayıp lokantamızın en çok tercih edilen şerbetli tatlılarından biri olan şekerpare yapacağım. Oldu mu? Oldu. O zaman malzemelerimize geçelim. 1 paket güllaç yaprağı. Ben küçük boy tercih ettim. Siz de misafirlerinize göre boyutunu belirleyebilirsiniz. 1 litre sütümüz var. İçine katacağımız gül suyumuz var. 250 gram toz şekerimiz, 250 gram file fındığımız var. Bunu da ara malzemesi olarak kullanacağız. Tabii ki de süslemek için kiraz şekeri, toz fıstık ve file fındığımız var. Arzu ederseniz nerede kullanabilirsiniz. Bu özel şekerparefini yapmak için gerekli olan malzemeler ise 250 gram tereyağı, yarım çay kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı karbonat, 1 paket vanilya, hamur için 2 çay bardağı irmik, yaklaşık 3-3,5 bardak un, 2 adet yumurta ve şerbetimiz için 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ve yarım limon. Üzerini süslemek için de fındık. Güllacı tercih etmemin sebebi oldukça pratik bir tarif olması. Çünkü ne yaparsanız yapın ortaya kötü bir tarif çıkması mümkün değil. Bense herkesin tutturamayacağı bir tarif yapıyorum ve risk alıyorum. Çok riskli bir tatlı tarifi, tutturması bir miktar zor gibi. İlk olarak tarifime şerbetimi yapmakla başlıyorum. 3 su bardağı şekerimizi ekliyorum. Daha sonrasında 3 su bardağı suyumuz var. Şöyle hafif bir karıştıralım ve kaynamaya bırakabiliriz. Okey, kapatıyorum. Lütfen. Şerbetim kaynarken ben de hamurumu yapmaya başlayacağım. Ben de süt ve şekerimi tencereye alıp yavaştan ısıtmaya başlıyorum. Ben laktozsuz süt tercih ettim. Siz de arzu ettiğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Şekerimizi ekliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta sütümüzün sıcaklığı. Eğer çok fazla sıcak süt kullanırsak yapraklarımız hamurlaşacaktır. Yeterince ısıtmazsak yapraklar sertliğini kaybetmeyecektir. Sütümüzü ısıttıktan sonra içerisine gül suyunu koymayı unutmuyoruz. Şekerpare hamurumuz için un hariç bütün malzemelerimizi kasemin içine alabilirim. Buradaki püf nokta tereyağının oda sıcaklığında olması. İrmiğimi ekliyorum. Pudra şekerimi ekleyeyim. Daha sonrasında karbonat, kabartma tozu ve vanilyamı ekliyorum. Şöyle dökelim. Sıra geldi yumurtalara. Bir tanesini bir bütün koyacağım. Diğerini de sadece beyazını kullanacağım. Kırılmaz bir yumurta yapmışlar. Bu yumurtanın ise sadece beyazını kullanacağım. Sarısını üstü için kullanacağız. Malzemeler karışınca yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Hamurun ne çok yumuşak ne de çok sert olmamasına özen gösterin. Eldiven kullanmıyorum, elimin tadı geçsin, girişiyorum. Ellerimizi yıkamayı unutmuyoruz. Yıkadım dedim ya. Tüm malzemeler birbirine karışık, homojen hale gelince unumu ekliyorum. Ben de o sırada güllacımın sütüne bakıyorum. Sütümüzün sıcaklığı parmağımızı yakmayacak şekilde geldiğinde artık ocaktan alabiliriz. İşe ilk olarak servis tabağıma almakla başlıyorum. Gül suyumuzu ekliyoruz. Ben alt katı için 5 adet, üst katı için 5 adet, toplamda 10 adet yaprak kullanacağım. Yapraklarımızı yavaş yavaş sunum yapacağımız tabağımıza dizmeye başlıyoruz. Şöyle sütümüzü yavaşça güllaç yapraklarımızın üzerine dökmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi sütü koyduktan sonra kolaylıkla yapraklarımız yumuşamaya başlıyor. 2 kat oldu. Senin bitti bile. Hala cebelleşiyorum onu. Alt tabanım için son yaprağı da koyarak şimdi ara malzemeyi koymaya geçeceğim. Ara malzeme seçiminiz kesinlikle size kalmış. Ben file fındık tercih ettim. Ceviz severler ceviz kullanabilir. Bu sırada benim hamurum da tabii ki bitti. Yola getirdim onu. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Bu arada güllaç tarifi Kastamonu Ali Usta'ya ait. Osmanlı saraylarının aşçılarından biri ve bu tatlıyı Ramazan ayında servis ediyormuş. Kaynayan şerbetimizin içine biraz limon sıkıyorum. Bunun nedeni ise şerbetin şekerleşmesini önlemek. Şöyle geçeyim ufaktan. Biraz sıksak yeterli olacaktır. Bol keseden diyeyim. Kapatayım kapağını. Hamurumu yaklaşık 40-45 gram bezeler haline getirip fırın tepsime dizeceğim. Ben de bu süreçte güllacımı yaklaşık 2 saat boyunca dinlenmeye alıyorum. Evet.
İstersen bana yardımcı olabilirsin. Aslında benim de bu ince işlerde çok başarılı olduğum söylenemez ama Önemli olan niyet. biz şekerparenin çok ekmeğini yedik. Pandemide yapıp satıyorduk. Pehlivan lokantı. Ablalık işte. Her ne kadar challenge yapsak da şerbetinde yuvarlamasına yardımcı oluyoruz. Ama sanki şekilleri çok muazzam olmadı gibi. Kaybedersem senden bilirim sonra. Yani olduğu kadar. Olmadığı kadar diyorsun. Tepsimiz doldu. Şekerparelerimizi fırına yollamadan önce yumurta sarılarını üstüne sürmeyi unutmuyoruz. Fakat çok fazla sürmemeye özen gösterin. Yoksa kabarmasını önler. Fındıklarını ben koyabilir miyim? Tabii ki. Kanka bir tane de sana vereyim. Bir tane de kendim. Önceden 180 derecede ısıttığımız fırınımıza şekerparelerimizi koyuyoruz. Ben gidiyorum. Şekerparelerimizin üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Beyza'nın şekerparelerinin pişmesini beklerken biz de gülörü süslemeye başlayabiliriz. Şimdi sen de bana yardım et. Kiraz şekerimiz, toz fıstığımız ve file fındığımız vardı. Aynı zamanda bir miktarda nar kullanıyoruz. Kiraz şekerimi şöyle ortaya koyuyorum. Üç tane mi? bence de yeterli olur. Şöyle 3 Yes. tane o zaman ortaya koyalım. Fıstıkları kenarına süslüyoruz. Hemen destek atıyorum. Buyurun. Biz gündelik hayatta da böyle kardeşimle birlikte sürekli birbirimize yardımcı oluruz. Arkasını toplarız diyelim biz onu. Gerçekten kız kardeş bir insanın bence hayattaki en büyük şanslarından biri. Ya da abla mı? Tabii ki her zaman. Şimdi narları etrafa serpiyorum. Son olarak da fındıklarımızı koyup servise hazır hale getiriyoruz. Mükemmel. Şaheser. Bu sırada benim şekerpareler... Evet, şekerparelerin piştiğine göre fırından alabilirim. Şimdi soğuk şerbetimizi sıcak şekerparelerimizin üzerine döküyoruz. İşte o an. Tatlımız sıcak olduğu için şerbetimizin soğuk olması önemli. Yoksa hamurlaşabilir. Şerbetimi ekliyorum. Kazanan ben olayım ya lütfen. Hiç zannetmiyorum. Biraz şerbetimi çektikten sonra puanlamaya geçebiliriz. Harikasın. Bence gayet başarılı duruyor. Şimdi oylama olacak ona göre. Bence bu. Hayır. Ya da bu güzel. Ve sunum. Hadi oylamaya geçelim. Geçelim bakalım. Geçelim hadi. Dilara ablacığım yine güllaç burada. Şöyle uzatıyorum. Ya bırakın bu bölüm ben kazanayım ya lütfen. Oylar bana. Güzel mi gerçekten? Gerçekten. Abi ben bu işi biliyorum. Siz de aynı yorumları bana söyleyin. Tamam dur kıskanma şimdi hemen. Abi. Abi biraz daha efekt ver. Olmuyor, yetmiyor o kadar. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Çok iyi değil, çok iyi. Buradan da deneyebilirsin istiyorsan. Afiyet olsun. O zaman Dilara abla. Dilara abla hiç yemeyerek kazanını belli edecek. Ramazan ayında olduğumuza göre her ne Güllaç. kadar basit de olsa benim oyum güllaçtan yana. Ya hayır. Şike var. Bu arada şekerpare inanılmaz olmuş. Değil mi? Afiyet olsun. Bu bizim gerçekten Özel tarifimiz. Evet her ne kadar ben güllacıma laf söyletmesem de şekerparenin yeri bende her zaman için ayrıdır zaten. kalbimizin kazananı diyebilir miyiz o zaman? Yok kalbimizin kazananı güllaç çünkü Ramazan ayındayız. Değil mi? Benim kalbimin kazananı şekerpare. Sizin favoriniz hangisi? Güllaç mı, şekerpare mi? Yorumlara yazın lütfen. Aranızda hala bu güzel tatları yapmaya üşenenler varsa lokantalarımıza bekliyoruz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bye.